Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Arduino dizi kullanımı dersinin devamı olan çok boyutlu dizi konusunu anlatacağım. Bir önceki videoda dizinin ne olduğunu, ne için kullanıldığını ve tek boyutlu dizi konusunu anlatmıştım. Şimdi ise çok boyutlu dizi konusunu anlatacağım ve konuyu pekiştirmek adına uygulama yapacağım. Öncelikle çok boyutlu dizinin tanımına bakalım. Çok boyutlu diziler en basit anlamıyla tanımladığımız bir dizinin içerisine eklediğimiz başka bir dizi olarak düşünülebilir. Bu tür dizilere matris de denilebilir. Burada çok boyutlu bir dizi örneğini görüyoruz. Tek boyutlu dizileri tanımlama kurallarındaki geçerli olan basamaklar çok boyutlu diziler için de geçerlidir. Buradaki çok boyutlu dizi örneği 2 satır 5 sütundan oluşmaktadır. Çok boyutlu dizi örneği oluştururken 2 tane köşeli parantez koyulur. Birinci köşeli paranteze satır sayısı, ikinci köşeli paranteze ise sütun sayısı yazılır. Ardından dizi elemanları yerleştirilir. Şimdi Arduino programına dönelim ve uygulamalara bakalım. Evet, çok boyutlu bir dizi ile bir uygulama yaptım. Burada tam sayılardan oluşan bir çok boyutlu dizi oluşturdum. Birinci satırda pozitif tam sayılar, ikinci satırda ise negatif tam sayılar bulunmaktadır. Dizinin veri tipini integer olarak yazdım çünkü dizi sayılardan oluşuyor. Dizinin adını tam sayılar olarak yazdım. Ardından çok boyutlu bir dizi oluşturduğum için 2 tane köşeli parantez kullandım. Birinci köşeli paranteze satır sayısını yazdım. Dizi 2 satırdan oluşacağı için 2 yazdım. İkinci köşeli paranteze ise sütun sayısını yazdım. Burada 4 tane sayı yazdığım için buraya 4 yazdım. Sonra çok boyutlu dizi oluştururken ilk olarak ana köşeli parantezleri açıp kapatınız. Daha sonra her bir satır için bir köşeli parantez daha açıp kapatınız. Burada 2 satırdan oluşacağı için dizi 2 tane köşeli parantez açıp kapattım. Aralara virgül koymayı unutmayınız. Sonra her bir satırın içerisine, her bir köşeli parantezin içerisine dizi elemanlarını yerleştiriniz. Ardından burada seri haberleşmeyi başlatacak kodu yazdım. Sonra dizinin adını yazdıktan sonra 0. satırın 1 numaralı değerini seri ekranda gösterecek kodu yazdım. 0. satır aynı tek boyutlu dizilerde olduğu gibi 0, 1 olarak belirtilir. 0 yazdığım için burada bu 0. satırdan bu satırdan bir eleman seri ekranda gözükecek. Burada sütun sayısı, sütun değeri 1 olduğu için 0. satırın birinci elemanı yani 0, 1. Seri ekranda 23 sayısı gözükecek. Aynı şekilde 0. satırın yani bu satırdan 3. eleman 0, 1, 2, 3. 82 sayısı seri ekran üzerinde gözükecek. Bu sefer satır değeri olarak 1 yazdım. 0, 1. Bu satırdan bu sefer birinci satırdan sütun değeri olarak 3, 0, 1, 2, 3. Yani eksi 74 sayısı seri ekran üzerinde gözükecek. Burada ise 1 yazdım. Yine bu satırdan. Bu 0. satır. Burası da 1 oluyor. Bu satırdan bu sefer dizinin ilk elemanı yani 0.
değeri bu sefer eksi 17'ye karşılık geliyor. Şimdi kodları derleyelim. Arduino kartımı bilgisayara bağladım. Kodları Arduino kartına yüklüyorum. Ve seri ekranı açalım. Evet, gördüğünüz üzere burada 23, 82, eksi 74 ve eksi 17 sayıları seri ekran üzerinde gözüktü. Şimdi char veri tipi ile ilgili bir çok boyutlu dizi oluşturalım. Evet, burada da char veri tipini kullanarak bir çok boyutlu dizi oluşturdum. Char veri tipini kullandım çünkü dizi elemanlarım burada harflerden oluşuyor. Dizi adını harfler olarak yazdım ve yine çok boyutlu bir dizi olduğu için bu 2 tane köşeli parantez kullandım. Birinci köşeli parantez satır sayısını, ikinci köşeli parantez ise sütun sayısını belirtiyor. 2 satırdan oluşuyor bu dizi. Onun için 2 yazdım. Ve her bir satıra ise 5 tane veri, harf girdiğim için buraya sütun sayısı olarak 5 yazdım. Yine ana köşeli parantezleri açıp kapatınız burada. Ve bu dizi 2 satırdan oluştuğu için ana köşeli parantezin içerisinde kaç tane satırdan oluşuyorsa bir köşeli parantez daha açıp kapatınız. Araya virgül koyarak satırları bu şekilde yazınız. Sonra her bir satırın içerisinde 5 tane sütundan oluşacağı için buraya 5 tane harf yazdım. Ardından burada harfleri tek tek ayrı ayrı yazmak yerine for döngüsünü kullandım. For döngüsünü kullanarak bütün harfleri seri ekran üzerinde gösterdim. Şimdi kodları derleyelim. Arduino kartına kodları yüklüyorum. Seri ekranı açalım. Evet. Burada bu satırda ünlü harfler, bu satırda ise ünsüz harfleri bu şekilde seri ekran üzerinde görüyoruz. Birinci satır, ikinci satır ve 4 tane sütundan oluşuyor. Bu şekilde uygulamamız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi string veri tipi ile ilgili çok boyutlu dizi uygulamasına bakalım. Burada çok boyutlu dizi ile string veri tipini kullanarak bir uygulama yaptım. Ülkemizdeki 7 bölgenin her bir bölgesi için en kalabalık ilk 3 şehrini seri ekranda gösterecek bir uygulama yaptım. İlk olarak dizinin veri tipini yazdım. Metinlerden bir dizi oluşturduğum için string veri tipini kullandım. Ardından dizinin ismini bölgeler olarak yazdım. Yine çok boyutlu bir dizi olduğu için burada 2 tane köşeli parantez kullandım. Birinci köşeli paranteze satır sayısını, ikinci köşeli paranteze ise sütun sayısını yazdım. Birinci köşeli paranteze ülkemizdeki 7 bölge için 7 yazdım. Yani 7 satırdan oluşacak. İkinci köşeli paranteze ise her bir bölgeye 3 tane şehir yazacağım için 3 yazdım. Yani 3 sütundan oluşacak. Burada çok boyutlu dizi oluştururken yine ana köşeli parantezleri açıp kapattım. Ardından 7 tane satırdan oluşacağı için 7 tane köşeli parantez açıp kapattım. Ve her bir satır için her bir köşeli parantezin içine 3 tane şehir yazdım. Burada 3 sütundan oluştuğu için 3 tane şehir yazdım. Daha sonra burada şehirleri seri ekran üzerinde gösterecek kodları yazdım. Buraya baktığımızda dizinin adını bölgeler olarak yazmıştım. Dizinin adını yazdıktan sonra 0. satırdan yani bu ilk satırdan burası 0. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. satır olarak geçiyor. 0. satırdan yani bu satırdan ikinci değeri yani 0, 1, 2 Kocaeli ili
seri ekran üzerinde gözükecek. Burada da ikinci satırdan yani 0, 1 ve 2 bu satırdan dizinin ilk elemanı, 0. elemanı, ilk elemanı yani Antalya şehri seri ekran üzerinde gözükecek. Burada ise dizinin son satırı yani bu satırdan birinci değeri yani bu Gaziantep şehri seri ekran üzerinde gözükecek. Şimdi kodları derleyelim. Daha sonra Arduino kartına kodları yüklüyorum. Evet, seri ekranı açalım. Gördüğünüz üzere Kocaeli, Antalya ve Gaziantep şehirleri seri ekran üzerinde gözüktü. Şimdi bütün şehirleri seri ekranda göstermek için bunları tek tek yazmak yerine burayı silelim. Daha önce buraya yazdım, yorum satırını almıştım. Evet. Burada iki tane for döngüsü kullanarak bütün şehirleri seri ekran üzerinde görebiliriz. Kodları yine derliyorum. Arduino kartına kodları yüklüyorum. Ve seri ekranı açalım. Evet, böylelikle bütün şehirler bölgelere ayrılmış bir şekilde seri ekran üzerinde gözüktü. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz ve diğer bölgelerdeki şehirleri de en kalabalık ilk 3 şehri de seri ekran üzerinde görüyoruz. Bu şekilde çok boyutlu diziler ile uygulamalar yapabilirsiniz. Bu video ile birlikte Arduino dizi kullanımını anlattım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.